Herkese merhabalar. Bu video ile birlikte eserleriyle kendilerini kanıtlamış mimarları tanıyacağımız bir seriye başlıyoruz. Ve bu ilk videoda Türk mimarlık tarihine ismini büyük harflerle yazdırmayı başarmış bilge mimar Turgut Cansever'den bahsedeceğiz. Dedesi Ali Efendi. Babali'nin üst düzey memurlarından birisi olan ve aynı zamanda Mehmet Turabi Efendi'nin Kasımpaşa'da kurmuş olduğu Kadiri Turabi Baba Tekkesi'nin son şeyhidir. Baba Hasan Ferit Bey ise babası gibi bürokrat olmayı tercih etmemiş ve doktor olmayı tercih etmiştir. Savaş yıllarında Sina cephesinde başhekimlik yapmış ve diğer zamanlarda Anadolu'nun dört bir tarafında sıtmayla mücadele etmiştir. Bürokrat olmamasına rağmen siyasetten uzak kalmayan Hasan Ferit Bey, Türk ocaklarının kurucularından birisidir ve devlet ideolojisine muhalif olduğu için Tavşanlı ve Bursa gibi yerlerde sürgün hayatı yaşamış bir düşünür ve doktordur. Anne Saime Hanım ise Filbe'de müderris Mehmet Efendi'nin çocuklarından birisi, kız müderris okullarının ilk mezunlarından ve Halide Edip Adıvar'ın öğrencilerinden birisidir. Saime Hanım 19 yaşına geldiğinde gönüllü olarak Kudüs'te öğretmenlik yapmaya kabul etmiş kişilerden birisidir. Hasan Ferit Bey ve Saime Hanım'ın 5 çocuğundan en büyüğü olan Turgut Bey 1 Ocak 1920 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi ve ilkokula Ankara'da başladı. Babasının tayini nedeniyle ilkokulu Bursa'da bitirebildi. Lise eğitimine başlamak üzere Galatasaray Lisesi'ne kaydoldu ve bu dönemler onun düşünce dünyasının temellerinin atıldığı dönemlerdi belki de. Baba Hasan Ferit Bey, Turgut Bey'in düşünce dünyasının temellerini şekillendirmek için gittiği toplantılara Turgut Bey ile gider ve onun Muhammed Hamdi Yazır, Asaf Halet Çelebi, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi isimlerle tanışmasını ve onlarla diyaloğa girmesini sağlardı. Ve yine aynı dönemde okulda tanıştığı Turan Güneş, Turhan Feyzioğlu, İlhan Usmanbaş, Avni Arbaş, Cihat Burak gibi isimlerle bir okuma grubu oluşturdular. Ve bu grupla birlikte yine Elmalı Hamdi Yazır'ın Kur'an tefsiri, Nişe'nin Zerdüştü gibi eserleri okuyup birlikte tahlil ederlerdi. Ve yine aynı grupla İstanbul'da bisiklet gezileri düzenliyorlardı. Bu dönemde ressam olmayı isteyen Turgut Cansever, babasına bu fikrini açtığında babası reddeder. Ve sen ya mimar, ya mühendis veya doktor olacaksın der. Turgut Cansever belki de ressamlığa en yakın olması hasebiyle mimarlığı tercih eder ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümüne başlar. Akademi yıllarında Turgut Cansever, akademide hocası olan Sedat Hakkı Eldem, Halil Dikmen ve Mazhar İpşiroğlu gibi isimlerle tanışır. Ve bu tanışmalar Turgut Cansever'in mimarlığı sevmesini sağlamış ve düşünce dünyasını son derece etkilemiştir. 1946 yılında akademideki eğitimi biter. Fakat Sedat Hakkı Eldem'in asistanlığını yapmaya devam eder. Ve Sedat Hakkı Eldem'in neşretmiş olduğu bazı eserleri birlikte düzenlerler. Bunlardan bazıları Sedat Hakkı Eldem'in Yapı Kitabı, Sedat Hakkı Eldem'in Türkevi Kitabı gibi eserlerdir. Ve bu dönemde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sanat tarihi hocalarından birisi olan Erwin Diaz ile yolu kesişir. Ve kendisinin de söylediği gibi Erwin Diaz onun mimarlık hayatında büyük bir etki yaratmıştır. Ve 1946 yılında başlamış olduğu sanat tarihi doktora tezini 1949 yılında bitirir. Bu tez Türkiye'de hazırlanmış ilk sanat tarihi doktora tezidir. Ve doktora tezi Sonsuz Mekanın Peşinde Selçuklu ve Osmanlı Sütun Başlıkları ismiyle 2010 yılında yayımlanır. 1949 yılında doktora tezini bitiren Turgut Cansever, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne öğretim elemanı olarak getirilir. Ve daha sonra modernizmin başladığı yer olan Avrupa'yı ziyaret için Fransa'ya gider. Bir dönem Paris'te konakladıktan sonra arabasıyla birlikte Avrupa'nın en ücra köşelerinden birisi olan St. Petersburg'a kadar gider. Le Corbusier, Mies van der Rohe gibi isimlerin yapılarını incelemiştir. Avrupa gezisinden döndükten sonra 1960 yılında Modern Mimarinin Temel Meseleleri adlı çalışmasıyla doçent olur. Şimdi de Turgut Cansever'in devasa düşünce dünyasının bizim görebildiğimiz fakat belki de henüz tam olarak anlayamadığımız somut ürünleri olan yapılarını
biraz inceleyelim. Turgut Cansever'in bilinen 87 projesi vardır. Fakat hepsi uygulanmış projeler değildir. Bir kısmı uygulanabilmiş, bir kısmı ise uygulanamamıştır. Fakat biz bu bölümde Turgut Cansever'in uygulanmış birkaç projesinden bahsetmek istiyoruz. Fakat bu bölüme başlamadan önce şu uyarıda bulunmak istiyorum. 20 dakika gibi kısa bir sürede Turgut Cansever'in bir projesini bile anlamak neredeyse imkansızdır. Biz sadece Turgut Cansever'in bazı yapıları hakkında küçük birkaç fikir vermekten öteye geçemeyeceğiz. Turgut Cansever 1950-51 yıllarında Avrupa'yı gezmişti ve Avrupa'ya gitmeden önce Türkiye'de yaptığı ilk restorasyon projelerinden birisi olan Sadullah Paşa Yalısı'ndan biraz bahsetmek isterim. Neden bu yapıdan bahsetmek istediğim ise bir sonraki projesi olan Anadolu Kulübü Oteli'nden bahsederken daha iyi açıklayacağıma inanıyorum. Turgut Cansever'in tüm işlerinde gördüğümüz bir davranış var ki o da eğer bir yerde bir yapı varsa o yapıya saygılı olunmalı ve asla o yapı yıkılmamalı. Eğer bir restorasyon yapılacak ise neredeyse dışarıdan hiçbir malzeme getirmeden yapının sahip olduğu malzemelerle o restorasyon gerçekleştirilebilmeli. Turgut Cansever bu düşünceyi Sadullah Paşa Yalısı'nda da çok güzel bir şekilde uyguluyor. Dışarıdan çok az malzeme getirerek yapının kendi sahip olduğu malzemeleri kullanarak yapıyı restore ediyor. Ve tabii ki restore ederken bu yapının sahip olduğu tüm özellikleri neredeyse içselleştiriyor. Ve yıllar 1951'i gösterdiğinde Abdullah Hancı ile birlikte bir ofis kuruyorlar. Ve ilk işleri Büyükada Anadolu Kulübü Oteli. Gerçekten çok büyük bir öneme sahip olan bu yapıyı incelediğimizde o dönemde Türkiye'de sert esen modernizm rüzgarından payını aldığını fark ediyoruz. Turgut Cansever Avrupa'ya gidip Le Corbusier, Mies van der Rohe gibi isimlerin yapılarını incelemiş demiştik. Ve tabii ki bu incelemeler Turgut Cansever'in yapılarına çok net bir şekilde yansıyor. Ve ilk yapılarından birisi olan Anadolu Kulübü Oteli'ni planimetrik açıdan incelediğimizde ise şunu görüyoruz. Turgut Cansever, Le Corbusier'in İsviçre pavyonundan epey bir etkilenmiş. Ve fakat Turgut Cansever, Le Corbusier'den farklı olarak bu yapıda işlemek istediği bir konu var. Bu ise mekandaki sonsuzluk telakkisi. Ve bunu da bir önceki çalışması olan Sadullah Paşa Yalısı'nda görüyoruz. Turgut Cansever, Sadullah Paşa Yalısı'nın girişinin neredeyse hiçbir engele takılmadan su ile buluşmasını işaret ederek Sadullah Paşa Yalısı'nı restore ederken etkilendiği bir şey olarak söylüyor. Ve bu sonsuz mekan telakkisini Anadolu Kulübü Oteli'nin zemin katında çok güzel bir şekilde işlemeyi başarıyor. Ve yine Sadullah Paşa Yalısı'nın pencerelerinde gördüğümüz açılır kapakçıklardan Turgut Cansever etkilenmiş olsa gerek ki aynı kapakçıkları neredeyse Anadolu Kulübü Oteli'nin bütün arka cephesinde kullanıyor. Bu yapıda Turgut Cansever her ne kadar modern bir tavır takınsa da bu yapı aslında sentez bir yapıdır. Çünkü bir taraftan modern mimariyi çok iyi bir şekilde işlerken diğer taraftan Türk Osmanlı mimarisinden aldığı parçaları da bu yapıda görebiliyoruz. Ve bu yapıdan sonra Turgut Cansever 1960 yılına kadar Diyarbakır Koleji, Karatepe Açık Hava Müzesi, diğer adıyla Karatepe Saçakları, ODTÜ Kampüs Yarışma Projesi ve Türk Tarih Kurumu binası gibi yapıları inşa ediyor. Turgut Cansever'in 1950'li yılların sonlarına doğru 1958 yılında aldığı bir proje var. Daha doğrusu dönemin başbakanı merhum Menderes tarafından verilen bir proje var. Bu projeye aslında ilk başında Profesör Piccinatto, Profesör Hög ve Profesör Sedat Hakkı Eldem çağrılıyor. Ve bu üç mimar projelerini hazırlıyorlar ve yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir programda projelerini sunuyorlar. Sunumun sonlarına doğru Turgut Cansever bir eleştiride bulunuyor ve kendisine yaklaşık bir hafta süre verilmesini ve bu bir hafta sonunda yeni bir projeyle sunum yapmak istediğini söylüyor ve kabul ediyorlar. Bir hafta sonra Turgut Cansever projesini hazırlıyor ve sunumunu gerçekleştiriyor. Sedat Hakkı Eldem'in de oyuyla birlikte Turgut Cansever'in projesi kabul ediliyor. Beyazıt Meydanı yayalaştırma ve düzenleme projesi Turgut Cansever'in belki de mimarlık hayatını yönlendiren bir proje oluyor. Çünkü Mimar Turgut Cansever bu dönemden sonra
artık bir mücadele insanı oluyor. Ve bu mücadelelerden birkaçını, yani Turgut Bey'in 1960'lı yıllardan sonra yapmış olduğu görevlerin birkaçı şunlardır: Marmara Bölgesi Planlama Teşkilatı Kuruculuğu ve Müdürlüğü, İstanbul Belediye Planlama Müdürlüğü, Dünya Bankası İstanbul Metropol Planlama Projesi Başkanlığı, Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu gibi bazı görevlerde bulunmuştur. Beyazıt Meydanı için adeta bir virtüözite olan proje asla tam anlamıyla uygulanamıyor. Ve bu alanda gerçekleştirilen kötü uygulamanın suçu ise Turgut Cansever'e kalıyor. Tabiri caizse bu proje Turgut Cansever'in başına iş açıyor. Ve Turgut Cansever'e çeşitli saçma sapan nedenlerden dolayı davalar açılıyor. Projeye tekrar dönecek olursak, Turgut Cansever bu projede asıl çözülmesi gereken olayın meydanda camiye, daha doğrusu kıbleye ters olan durumları düzeltmeye çalışmak. Ve Turgut Cansever bu problemin üzerinden gerçekten tam anlamıyla gelebiliyor. Ve projenin sonunda caminin kıble duvarını projektör olarak kullanan Turgut Cansever meydanda camiyi göz önüne çıkartıyor. Ve Turgut Cansever'in projelerinden bahsedeceksek eğer, Turgut Cansever'e 3 kez AHAN Mimarlık Ödülü kazandıran 3 projesinden bahsetmeden geçmek olmazdı. İlk projesi 1950'li yıllarda Ankara'da inşa edilen Türk Tarih Kurumu binası. Bu projede Anadolu Kulübü Oteli'nde olduğu gibi adeta bir sentezdir. Bir taraftan planimetrik açıdan incelediğimizde yapının adeta bir medrese planimetrisine sahip olduğunu görürken, diğer taraftan tam anlamıyla modern bir bina olduğunu görüyoruz. Ve bu binada Turgut Cansever şunu anlatmak istiyor: adeta bir bilgiyi saklarcasına bir bina inşa etmiştir. Yani dışarıdan neredeyse sağır duvarlarla çevrelenmiş ve içeride tam anlamıyla bilgi üretimi olan bir binadan bahsediyoruz. Ve yapıya girdiğimizde şunu görüyoruz: yapının döşemesi Marmara mermerinden oluşuyor. Ve bu mermerler döşenirken Turgut Cansever şunu istiyor: adeta Anadolu halılarında olduğu gibi birbirine paralel çizgiler halinde döşenmesini istiyor. Ve bu çizgileri takip ettiğinizde içeriye hem ışık girmesini sağlayan hem de insanların çıkıp vakit geçirebilecekleri bir orta bahçeden bahsediyoruz. Ve daha sonra bu orta bahçeyi çevreleyen kütüphane, toplantı odaları, çalışma odaları ve bir konferans salonunda oluşan bir yapı. Ve gerçekten de diline baktığımızda anlatmak istediği şeyi çok net bir şekilde anlatıyor. Dışarıya adeta hiçbir bilginin sızmaması için yapılmış neredeyse sağır duvarlar ve bilginin üretildiği yer olan medreselerde gördüğümüz bir orta bahçe. Mimar Turgut Cansever'e diğer bir AHAN ödülü kazandıran yapı ise Ertegün Evi. Ertegün Evi iki farklı yapının bir kapıyla birleştirildiği ve denizin hemen kıyısında olan bir yapı. Ve bu yapıya Turgut Cansever üçüncü bir alan ekliyor ve bu alanı ise yukarı doğru açılan ve yana doğru açılan kapılarla diğer iki yapıyla birleştiriyor. Ertegün Evi'nde bulunan ilk iki yapı taş malzemeden yapılmış ve küçük pencereleri bulunan yapılardır. Turgut Cansever tarafından eklenen yapı ise yine mahalli malzemeler kullanılarak inşa edilmiş bir yapıdır. Ve yapının içerisinde ıslak hacimlerde Turgut Cansever Türk mimarlık tarihinde epeyce kullanılan bir malzeme olan çini kullanmak ister. Ve Mika Ertegün'le birlikte Çinili Köşk'e giderler. Mika Ertegün gerçekten etkilenir. Ve daha sonra Turgut Cansever ıslak hacimlerde Marmara mermeri ve çini kullanır. Bu çalışmanın sonucunda Turgut Cansever ikinci kez AHAN Mimarlık Ödülünü kazanmıştır. Ve son olarak üçüncü kez Turgut Cansever'e AHAN Mimarlık Ödülü kazandıran proje ise yine Antalya'daki Demir Evleri projesi. Ve Mimar Turgut Cansever bu projeden şöyle bahsediyor: bu proje standartlar ruhundan bahsedilen bir yapılar topluluğudur. 3 pencere tipi, 1 kapı tipi ve 1 balkon tipiyle 40 kadar ev yapıldı. Ve 6 farklı ev plan tipi kullanılarak bu tatil köyünde evlerin farklı konumlarda ve farklı yönlerde yerleştirilmesi sonucunda pencereler ve kapılar da farklı yerlere yerleştiriyor. Hatta birebir aynı olan yapıların farklı konumlarda, farklı yönlerde yerleştirilmesi o yapılara bakıldığında birbirinden çok farklı yapıların gözükmesine sebep oluyor. Ve Mimar Turgut Cansever bize adeta şunu anlatmaya çalışıyor: her insanda 2 el, 2 kulak, 2 göz ve aynı organların bulunmasına rağmen dünyadaki 7 milyar, 8 milyar ve hatta bugüne kadar gelen bütün insanların farklı olmaları gibi bu evleri de belli standartlara bağlamış, fakat
çok farklı evler elde edilebilmiştir. Ve artık bu projenin inşa edildiği bu yıllara geldiğimizde şunu net bir şekilde fark ediyoruz. Turgut Cansever mimarlığının başından itibaren bir dönüşüm içerisindeydi ve artık bu dönüşüm neredeyse tamamlanmak üzereydi. Turgut Cansever artık kendine ait bir mimari dil oluşturmuş ve bütün yapılarını bu dille inşa etmeye devam ediyordu. İlk yapıları olan Anadolu Kulübü ve Türk Tarih Kurumu'nda gördüğümüz gibi 1950'li yıllarda kuvvetlice esen modernite rüzgarından payını alan Türk Tarih Kurumu ve Anadolu Kulübü Oteli gibi yapılar bir yanda, Turgut Cansever'in adeta Osmanlı mimarisinin devamı diyebileceğimiz tarzda yapıları bir yanda. Turgut Cansever artık Cansever mimarlığını ve dahası tevhid mimarlığını net bir şekilde oluşturmaya başlamış ve tevhid mimarlığı tarzına ait yapıları da inşa etmeye devam ediyordu. Artık Turgut Cansever radikal bir modernite eleştirmeniydi ve son olarak Turgut Cansever'in bütün projelerini üzerine oturttuğu fikir dünyasından bahsetmek istiyorum. Turgut Cansever'in düşünce dünyasını oluşturan ögelerden bahsedecek olursak bence ilk başta ailesi geliyor. Dedesi Şeyh Ali Efendi İstanbul'daki Kasımpaşa Turabi Tekkesi'nin şeyhi, yani bir İslami makamı temsil ediyor. Ve aynı zamanda Babali'de yüksek derecede bir memur. Yani bürokratik bir tarafı da var. Şeyh Ali Efendi'nin oğlu Hasan Ferit Bey ise babasından aldığı İslami eğitim doğrultusunda kendini geliştirmiş, o dönemin entelektüellerinden birisi. Hasan Ferit Bey, oğlu Turgut Bey ile birlikte Elmalı Hamdi Yazır, Asaf Halet Çelebi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Avni Konuk gibi isimlerin bulunduğu toplantılara katılıyor ve Turgut Bey'in bu şahsiyetlerin fikir dünyasından beslenmesini, faydalanmasını sağlıyor. Aynı zamanda Hasan Ferit Bey'in kütüphanelerinden faydalanan Turgut Cansever, Hasan Bey'in kütüphanelerinde yine Elmalılı Hamdi Yazır'ın eserleriyle İbn Arabi, Ömer Hayyam gibi birçok isimle tanışıyor. Turgut Cansever'in fikir dünyasının, düşünce dünyasının temellerini atıyor. Turgut Cansever ilkokulu Bursa'da bitirdi demiştik ve bu konuyla ilgili Turgut Cansever, Bursa Osmanlı'dan aldığı kültürü koruması hasebiyle benim fikir dünyamda büyük yer edinmiştir diyor. Ve daha sonra lise eğitimi almak için İstanbul'a taşınıyor. Ve tabii ki İstanbul'da da mimari açıdan, sanat açısından, kültürel açıdan kendini epey bir geliştiriyor. Ve bunların hepsi Turgut Cansever'in fikir dünyasına katkıda bulunuyor. Turgut Cansever'in lise yıllarındaki arkadaşlarıyla birlikte okumuş oldukları Nietzsche'nin Zerdüştü, Elmalı Hamdi Yazır'ın Kur'an tefsiri gibi eserler ve bunları okuduktan sonra birlikte mütalaa etmeleri Turgut Cansever'in fikir dünyasının gelişiminde yine büyük bir rol oynuyor. Mimar Turgut Cansever'in düşünce dünyası ile mimari üslubunu asla birbirinden ayıramayız. Cansever kültürü, sanatı ve mimarlığı, yani toplumsal ve kişisel yaşamın tüm ögelerini İslam'ın tevhid ilkesine dayanarak sağlam bir bütünsellik içinde düşünmek, yapmak ve yaşamak istemektedir. Bu yaklaşımda onun dünya görüşü, tasavvufun evreni ele alış biçimi olan vahdet-i vücut kavramı ile neredeyse denk düştüğü söylenebilir. Düşünce dünyasının temelini oluşturan bu ilk safhayı temel kaynaklardan beslenerek kurmaktadır. Ferdiyetin yüceliği ve güzellik sevgisi gibi onun varlığa bütünsel yaklaşım ilkesini şekillendiren temel kavramları Fususul Hikem'den çıkarmakla elde eder. Ayrıca esas aldığı kaynaklardan olan Kur'an ve hadisler ışığında meselelere yaklaştığı, varlığı bir bütün olarak gördüğü, hatta diğer düşünürlerinde ortaya koyduğu eserleri bu bütünselliğe eklemleyerek okuduğu, dolayısıyla buradan tevhid inancına ulaştığı görülür. Bu bakış açısıyla yeri geldi mi bir pencere pervazı ile bütün bir kainatı birbirinden ayrı düşünmez. Turgut Cansever düşünce dünyasını, tevhid kavramını temel alarak ve bu kavram üzerine bir varlık fikri oluşturarak ve verdiği bütün eserleri bu felsefenin adeta somut alemdeki birer tezahürlerini inşa etmeyi başarmış bir mimardır.